Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bir önceki videonun devamındayız. Yürümeye gidiyoruz şimdi. Havamız serin. Kazağımızı tekrardan giyelim. Ondan sonra da sizi çok güzel mandalina bahçelerinin arasına sokacağım. Bitez'in en güzel yerlerini göreceğiz birlikte. Bence en güzel yerleri. Gidiyoruz. Yürümeye başlayalım o zaman. Tavuk seslerinin arasında bir anda ana caddeden hemen sağa sapıyorsun ve doğa seslerini duymaya başlıyorsun. Arada arabalar geçiyor ama. Ay delirmişsin. Bu ne ya? Allah yavrular var. Ay. Ay ne kadar güzelsiniz, ne kadar güzelsiniz. Buralarda hep böyle dar dar sokaklar ve çok yeşil gördüğünüz gibi. Bir anda her yer bahçe. Tabii ilk geldiğimde buralar hep tupturuncuydu. Bütün hepsinin üstü mandalina doluydu ve türevleri. Şu an toplandılar. O yüzden ağaçlara yeşil görüyoruz artık, turuncu değil. Ama bolca mandalina bahçesi var buralarda hep. Şimdi yavaş yavaş yağmur yağdığında riskli olan bölgeye geliyoruz. Burada bir tabela vardı sanki, burada değil mi? Daha mı ileride acaba? Yani Bitez'in bütün suyu akıyor, burada birikiyor. Bu bölgeler ciddi su baskını tehlikesi oluyor. Zaten şu anda da ıslak gördüğünüz gibi. Ve yine yol yapım çalışmaları var. Bakalım gidebilecek miyiz? Geçen yürümeye çalıştım, hala sular çekilmemişti. O yüzden bu bölgede araç park etmiyorsun. Çok yağış aldığında uyarılar yapılıyor, anonslar yapılıyor. Araçlarınızı güvenli yere alın, işte siz de güvenli yere geçin gibi. Ve buralara girmiyorsun. Tam nerelerdir kestirememekle birlikte bu civarlar diyeyim size. Bu mesela çok kritik bir şey. Bir yere yerleşmek istiyorsun, taşınmak istiyorsun. Yani hayatını değiştireceksin falan. Ondan sonra gidiyorsun oraya, bir sürprizle karşılaşabilirsin. Yani şimdi sel örneğini verdim ama mesela buralara yazın gelsen bilemezsin öyle bir risk olduğunu. Çok iyi soruşturmak lazım her mevsim için ve kalacağın bölgeyi de. Yani Bodrum'a gidiyorum diyeceksin ama Bodrum'un neresine? Bir sürü güzel yeri var. Hangisi sana hitap edecek? O yüzden önden böyle biraz gelip deneyimlemek fırsat varsa bence çok daha sağlıklı bir karar olur. Yani gelip bir ay yaşamak gibi mesela, bir yer kiralayıp. Evet, tabela şurada. Dikkat tabelası var bakın. Gelin ne yazıyor bakalım. Evet bakın burası işte bahsettiğim bölge. Zaten eğimi de bilmiyorum anlaşılıyor mu. Bütün su burada birikiyor. Burası bildiğin dere oluyor. Zaten tabelada var. Yağış anında riskli bölge diyor. Araçla da girme, aracını da park etme diyor. Ben ilk geldiğim zamanlarda böyle girdim buralardan motorla gitmeye çalışıyorum falan, yağmur ertesi. Patladım, bir türlü çıkamıyorum. Geri gidiyorum, oradan gidiyorum, oradan gidiyorum falan. Labirent gibi de bilmeyince yolları. Neyse çıkabilmiştim sonra tabii de. Günler oldu yani yağmurlar biteli. Hala su çekilmemiş durumda. Şimdi devam edeceğiz.
yürüyebileceğimi düşünüyorum. Dediğim gibi geçen yürüyememiştim. Çok su vardı. Bir de bazı yerler böyle yosun tutmuş gibi kaymıştım da. O yüzden ona dikkat etmek gerekiyor. Burada böyle sandalla gidersin yani. Öyle bir dere oluyor burası. Bodrum yine de çok güzel elbette. Ama her yer gibi buranın da sıkıntıları var. Bir numaralı sıkıntısı bu ya da su sorunu. Hangisini koyarsanız artık. Çok yağmur yağınca sel oluyor. Altyapı fena. Bir de kuraklık derdi var. Bununla ilgili de şöyle bir şey söyleyeceğim, kuraklıkla ilgili. Herkes istiyor ki kendi gelsin yerleşsin, etrafı yemyeşil olsun mesela, ama kendi de yerleşince oraya aslında beton yapmış oluyor. Yani herkes kendisi için bir şey istiyor, diğerleri de olmasını istiyor. Ne demek istiyorum? Arkadaşım buraya taşındığında İstanbul'dan su faturası 10.000 lira geliyor, bahçeli bir ev. Ya bu su faturası ne oluyor, bir yerde kaçak mı var, öyle mi böyle mi falan. Sonra diyor ki bahçede çim. Kışa geçtiğinde ayıyor ki mevzuya, o çimler her gün sulandığı için 10.000 lira su faturası geliyor. Kışa geçtiğinde su faturası 300 liraya düşüyor. Ve şeyi konuşuyorduk. Burada ciddi bir kuraklık sıkıntısı var ama insanlar, bahçeli evi olanlar ki bunlardan bolca var, o çimlerini sabahtan akşama yazın öyle bir suluyorlar ki arkadaşlar. Sonra kuraklık da olur, her şey olur. Yani en azından kuraklık sıkıntısı varsa bu konuya özen göstermek gerekiyor. Zaten hani otellerde kullanılan suyu muyu, onları geçiyorum. Yani bunu söylüyor mesela ama havlusunun yıkatılmasını istiyor her gün. Lan evinde her gün yıkıyor musun o havluyu? Yani söylediğimiz şeylerde kendimiz ne kadar dikkat ediyoruz ona bakmamız lazım. Ben şu an bayağı su içinde yürüyorum. Artık ne suyudur, temiz midir orayı düşünmüyoruz. Eğer bu böyle daha da şey olursa, su derinleşirse döneceğim. Devam etmeyeceğim. Çünkü hoşuma gitmiyor bu hissiyat. Bayağı su yani, bayağı su. Baksanıza. Evet, devam etmeyeceğim. Buradan böyle de devam edip sahile kadar gidebiliyorsun. Ama ben geri dönüyorum. Fikir sahibi olduk az çok ama. Ha? Ayağımda bot var evet ama yine de su geçirebilir çok fazla su olunca. Ve buradan karavanımıza doğru dönelim artık. Geçen videolarda Erçin'le tanıştırmıştım sizi. Hani tilki şen toplamaya gidelim diyen arkadaşım. Onunla birazdan çıkıyoruz dağlara bayırlara. Şapkamız takıldı. Hazırız. Güneşten korunmak için kremimiz sürüldü. Valla güneş çok fena artık. Ve gideceğiz bakalım nereye gideceğiz, ne yapacağız ben de bilmiyorum. Evet. Erçin aldı beni. Arabası da yeni, hayırlı uğurlu olsuna binmiş oldum. Kazasız belasız günlerde inşallah. İnşallah hep birlikte. Hoparlörlere bakar mısınız? Telif yememek için kısaca bir gösteriyorum. Burada inletiyor içeriği. Dedim kapa ya. Kapa, rezil olacağız, rezil. Geldik. Geldik mi? Çok tatlıymış buralar, yemyeşil. Oh be, bahar geldi. Cemre düştü mü Cemre? Suya. Suya düştü mü? Bayağı yaz geldi o zaman ya, tamam. Ben daha havaya toprağa anca sandım. Geldik mi, iniyor muyuz? Girdik, buradan girişimizi yaptık. Hadi bakalım kopar. Aa, papatyalara bak. Bu mu tilkişen? Tilkişen. Şöyle. Dur Kopar buradan bakayım. mı koparacağım yani? Aa, Dur bakayım. Şunu. Bunu oradan tuttuğun yerden buradan kopar. tutup koparıyorum. Ya papatyalara bakar mısınız? Hii, ne kadar güzelsiniz. Çıktınız mı siz? Aa, çok güzel olmuş be her yer. Aa, Cemreler düştü artık. ah. Bahar geliyor. Denize girmeye başlarız yakında diyorsun. Mart'ın 1'i bugün bu arada. Evet. Ben şimdi tilkişeni bakalım kendi başımı. O kadar da kolay görülebilir bir ot değilmiş bu yalnız. Bu hep bunların arasında mı olur? Bu az önceki bitkinin arasında mı olur hep? Dikenin arasında. Bak onun dikeni bununla karıştırma. Tamam Neyle? mı? Bu da Ha. diken. Bununla karıştırma. Onun dikeni burada. Şu. Onun dikeni bu.
Tamam peki. Şimdi bizden önce 1 milyon tane insan gelip gezmiş, toplamıştır onu zaten. Biz biraz daha dikkatli olarak diplere bakarak koparacağız. Hoppa. Böyle Gördün bir mü? şey ya. Ben bunu hayatta yenilebilir bir ot demem. Bildiğin şey gibi, sopa gibi bir şey bu ya. Şimdi sana onun tazesini de yedireceğim çiğ çiğ. Göreceksin. Tamam. Tadına bayılırsın. Şunu ucundan 2 santimini ye. Gerisini at. 2-3 santimini ye. Gerisini at. Sertleşir. Soğan gibi bu ya. Ama tat değişti. Oo bayağı güzel bir şey. Bak, bir sürü varmış. Varmışlar. Bunu bitirmem, yani bitiremez miyim? Ben böyle devam edesim var buna. Sertleştikçe atacaksın çıt 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 çıt. Fenomen ettin bizi be. Çıt 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 çıt. Millet dalga geçiyor. Bunun böyle çıt 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 elle koparırsın onu taze fasulye gibi. Bir de diyorum ya tam anlamadım ben diye bir daha anlatıyorsun. Çok iyiydi o. Topluyorlar. Evet. Ondan sonra da artık sen mi yapacaksın yumurtayı? Tabii Ben ki çünkü de. nasıl kıracağım onu Hiç tam anlayamadım o problem otun neresinden tam yanlış ölçüde Böyle- kırmayayım. Taze yerlerini geziyorsun böyle çıt 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 çıt. Nerede sertleşti orada bırakıyorsun. Orada bırakıyorsun. Papatya gibisin beyaz ve ince. Etrafa bakınıyorum ama hiç. Buldun mu gene? Taptaze. Bunu bazen kopardığında çıkmayacak şekilde olursa şöyle yukarıdan alırsın. Taptaze. Şöyle Valla bunun arasından şunun dibinden aldık. Dikenlerin arasından alıyorsun bir de yani. Tabii, Bayağı onun el acıtan bir dikeni şey. o. O yüzden onun eldiveni var. Normalde Ben- eldiven de takmam da çiziliyor sonra ben ilaçla çalıştığım için Ha, beni evet yakar çok acıtır. Bu çiçeğin ne olduğunu biliyor musun? hangisi? Gelincik sandım değil. Lale. Bu lale mi? Lale. Gelincik göstereceğim sana. Gelincik onun Ay, lalenin şekli benim için standart bir şekli vardır. Hiç o zannetmemiştim bak. Ne kadar güzel. lale. Bir sürüler ya. Ona gelinciyi de göstereyim. Gelinciyi iyi biliyorum da. 2 tane taşın arasına şu önümüzdeki yolda kaplumbağa sıkışmış böyle. Yamuk kalmış. Çıkacak çıkamıyor. Geri gidecek gidemiyor. Arkadaşım vardı kız arkadaşım yanımda. Dedim videoya çek bizi. Tak aldım onu buraya koydum. Kafasını çevirdi baktı bize. Tın 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 tın. Ya teşekkür etti. Belki kaç saattir orada duruyordu yani. Değil mi? Sıkışmış ah. Al sana gelincik. Anladın mı? Al sana gelincik. Daha açmamış. Anladın mı? Evet. O koparma bunlar gelincik ama kopardığın gibi uçuyor zaten kalmıyor ki. Ya, Ben zaten pembe lalenin- gelincik de ilk defa görüyorum. Benim bildiğim gelincikler hep kırmızı olur. Lalenin ömrü kısadır. Papatya gibi değil. Buna gelincik dedin ama lale değil dedin. Lale oluyor işte sonra. Küçüğüne gelincik deriz biz. Öyle mi? Tabii. Siz gelinciği farklı. Biz gelinciği bildiğim böyle kırmızı yapraklı, kopardığın gibi dağılan çok zarif bir bitki var ya ona diyoruz çiçeğe. Yok, bu biraz o kadar güzel. saygısız değil. Çeşit çeşit çiçekler var. Ay. İşte baharda doğada olmanın da bu güzelliği var. Ki Ege çiçekleriyle coşuyor. Bir kere öyle bir ayımı yürüyerek geçirmiştim doğada. Ege'de ama daha Kuzey Ege'de. Yani çıldırırsın. Her renk, her yer çiçek doluyor. Tanıyor musun mantarları? Evet. Sadece burada körek mantarını bilirler. Onu yerler. Çok da güzel bir mantardır. Körek. Körek. Yani şunlar körek otu. Ha evet. Şu da köreğin ağacı. Bunların kenarlarında, diplerinde olur. Bu tamam. körektir. Peki bu körek otu yeniyor mu? Yok. Mantarı yenir. Onun şeyi ne? Mevsimi körek mantarının? Geçti, Ha? Geçti. geçti. Ama tek tük çıkabilir.
Geçti yani kışın aslında. Bahara girerken çıkıyor. Yağmurlarla beraber. Yağmurdan Evet. ertesi günü çıkar. Yani şunu nasıl gözün görüyor? Aynı renk. Ben onları hiç üstüne bakmadan diplerinden de tanırım. Var mı yok mu dibinden Yani bakarak da bulabilirim. ben de bakıyorum da Birazdan boş alışırsın. boş bakıyorum. Böyle aval aval bakıyorum ama burada da yok. Erçin acaba diyorum sen önden yürüyorsun ya bütün tilkişenleri topluyorsun ben o yüzden mi bulamıyorum? Önden gitsen de bir şey fark etmeyecek. Yine ben bulacağım. Yine sen bulacaksın. Sağ ol çok acımasızsın. Evet deyip geç işte ama yok. Yok Yok. öyle bir şey. Yok. İlle dürüst. Bazı şeylerde yok abi. Burada da yok. Tırmanı yok. Seni arı kovanlarının içinden geçireceğim. Hadi bakalım. Her iki tarafı da arı kovanı. İçinde arılar da var. Ah, Nereden baksan 50-60 kovan. Onun içerisinden geçeceğiz. çok güzel bir tecrübe olacak. Teşekkür ederim. Neyse ki artık arı fobim yok. Önceden hayatta geçemezdim ama onu söyleyeyim. Yok, ben onları uysallaştırdım. Sen gelmeden Ha, eğittim diyorsun. eğittim. Önlerine şeker koydum. O yüzden Hadi bakalım. problem yok. Ha, sokarsa da kesin işlerinden bir tanesi sarhoştur. Evet, yani sokmasın gene de. Akıllı olsun. Ama burada senin şunu sorman lazım götürdüğün kişilere. Arıya alerjin var mı demen lazım. O benim karışacağım bir işte. Nasıl? Yoksa yok. Varsa var olur mu? O zaman sokmayacaksın onu. Benim yok ama. Ay cennet. Burası eski bir yaşam Ha. alanıymış. Küçük bir yer. Evet. Bunun gibi burada o kadar çok yer var ki. Sana mezarları da göstereceğim. Açılmışları var. İşaretlenmişleri var. Öyle hayal gücünü. Böyle de manzarası varmış böyle. Evet. Bizim evde tam karşısı. Şurada bak. Ha. Evet. Tam orası bizim ev. Erçin'in evini de görmüş olduk orada. Misafirliğe gidebilirsiniz. Ya o kadar da şey tabii ki diyor bak. Mağara mı var? Geldim, yettim. Yani evet, Bodrum'un burada da her bir- yerinde bir burası için değil. Yaşanmışlıklar var. Evet. Şimdi bunu izleyenler bana gene şey diyecek. Ay orada kene vardır, yılan vardır. Diyecekler biliyorum ben. Burada domuz arkadaşların yatakları var. Bozmayın lütfen. Tabii. Akşamlar gelip yatıyorlar. Gece uyuyor burada. Gündüz neredeler acaba hiç? Gündüz bir torbada gördüm. Buralarda görmedim. Kalabalık tabii buralar, kaçıyorlar. Evet. Oo, çok taze. Anında koptu. Ben daha sen koparırken bile göremedim ya. Allah Allah. Bir dahakini sen kopar. Eline bir kere diken bak. Acaba güneş gözlüğünden mi? Tabii. Onun O da etkisi olur. var sanki. Bu ne bitkisi gördün mü bunu? Beyaz beyaz desenleri olan üstünde. Ha? Kenker. 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 Kenkel. L ile mi bitiyor R ile mi? Reyle. Kenker. Değişikmiş. Çok da güzel yemesi olur. Ha yeniyor da. Tabii. Onu da toplamaya giderler. Merak etme. Az daha geçsin. Ona da gideceğiz biz. O daha mı geç çıkıyor? Yok. Daha da büyümesini bekliyoruz. Kökü büyüsünler ki iş yapsın. Senin bu otlara merakın nasıl gelişti? Yani
Çocukluktan Büyüdüğümüz itibaren. yerlerden dolayı. Ha? Büyüdüğümüz yerlerden dolayı çocukken bizi arkalarından bırakmıyordu ki bizimkiler. Ne güzel Nereye yapıyorlarmış. giderlerse biz de arkalarındaydık. Onlar toplarken öğrendik. Değil mi? İşte iyi ki de öğrenmişiz. Saman gibi yaşamaktan daha iyi. Evet. Bak bana, ben hiç bilmiyorum mesela. Bak, gel. Geldim. Bir tanesini koparmışlar. Bir tanesi bu. Hı. Bir tane de burada var. Bunu kolay Ha. mesela ben şöyle yapayım. Bunu kopardım. Tamam. Şunu da sen kopar bakalım. Al. Koparıyorum. Evet. Tamam. Olay Daha bitmiştir. bakıyoruz kendisine. Oh, mis gibi kokuyor. Bakayım. İçeceğimiz de içinde. Elimi İçeceğimiz kestim içinde. bile, daha saniyesinde elimi kanattım yani. Küçücük. Dikenlerin arasından topluyorsun. Sağlık olsun. Tabii canım, bir şey olmaz. Bakın şimdi ben size ne göstereceğim. Ne göstereceğim? Ayakkabım Burası- çözülmüş. Yine eski bir yaşam alanı. Bakıyorum. Bizim milletimiz biliyorsunuz böyle şeyleri kurcuklamayı severler. Hı. Şu su yalağının izi. Burası böyle değildi tabii. Bizimkiler kaza kaza bu hale getirmişler. Hatta buradaki kapağı, burayı iyi çekmeni istiyorum. Burada kapağı delebilmek için buraya adam makkap sokmuş ve makkap burada sıkışmış kalmış. Beton delici makkap burada. Bu bir kapak. Bunun altında burayı açmışlar ama bilmiyorum. Burayı görüyorsunuz zaten. Evet. Burası bildiğin bir mezar. Artık 3 tane mi var, 2 tane mi var bilmiyorum. İşaretli taşları da ben size göstereyim. Böyle yamuk da olabilir, düz de olabilir ve ortasında su yalağı dediğimiz oyuklar bulunur. O oyuklarda ise oraya yağmur suyu dolar, aşağı inerek süzülerek oradan su ihtiyacını karşılar. Yani öyle tabir ediliyor. Burayı kazıyorlar hazine bulmak için mi? Tabii ki de. Nedir bu hazine? Bana da bazen yazıyorlar. O kadar geziyorsun sen, hazine avcılığı yapsana, eline bir dedektör alsana falan. Allah'ım arkadaşım. Gerek yok. Onlar Ne gerek var ya? Çıkın tarihi çıkın milli buradan. servetlerimiz bizim. Hani bizim bu topladığımız otlar var ya şimdi. Evet. Tilkişen dediğimiz olay. O tilkişenler mesela ellemedik veya işte böyle kopardık. Şu mesela koparılmış. Bu kuruduğu zaman tekrar bunun dikeni olarak geri dönüyor. Bu hale geliyor. Bildiğimiz şeyler. Mesela bir tane bulduk senin şansına. Hop. Orada koparılmış mesela. Tamam. Buradan tomurcuklanacak. Tekrar dikene geri Tekrar dönüş diken. yapacak. Diken yiyoruz diyorsun. Tabii. Biz tazesini yiyoruz. Taze diken. Ne güzel bilgiler alıyoruz değil mi? Öğreniyoruz bir sürü şey. Dinamitle kayayı patlatmaya çalışırken elinde patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı. Söke'de olmuş bu dün. Ailesi Bunu de gören ailesi ise onu uçurumdan aşağıya atarak kaza süsü vermek istediler. Haberleri sunduk. ay Allah'ım, Allah rahmet eylesin, ne diyelim yani. Bak diken olmaya Saçma başlamış. sapan işler. Gördün mü? Ha evet. Ucu koparılmış, diken olmaya başlamış. Öyle şeyler. Evet. Bunları geçen hafta gezdiğimiz için ve hafta içi de emekliler sürekli gezdiği için bize Pek çok bir şey fazla kalmamış kalmıyor. diyorsun. Tabii. Tabii yani bu da hemen büyüyemiyor yani. Bir daha versin size de toplayın. Tabii, Yok tabii, öyle tabii, bir şey. tabii. Ne kadar güzel bir şeysin ya. Bayan yanından gel diyor yani, geç diyor buradan. Karşıdan görüyoruz. Sana şimdi taşlarla ağaçları kıstırdıkları yerleri de göstereceğim. Tamam. Ay, çok güzelsin be. Çok acayipmiş burası.
Dalıyoruz bir yerlere. Gözüm de göz. Yine burada da böyle şey var. Ay teller. Dikkat etmek lazım. Merhaba tatlım. Çıkar kafanı. Evet. Korkma. Korkma aşkım. Azıcık daha. Evet. Hı hı. Evet. Niye duygusallaştın ki? Aşka geliyorum bazen. Göz göze gelince hayvanlarla oluyor öyle. Nereyi dedin? Onların ortasından geç. Ha, arı kovanlarına getirdin beni. Evet, arıların sesi gelmeye başladı. Selamünaleyküm arılar. Merhaba. Selamünaleyküm. Ve mission completed, bir görevi daha başarıyla tamamladık. Burada Zula'yı buldu sonunda. Evet. 4 tane mi? Şu bir. Şu iki. Anasından süt emmiş çocuk gibi. 3. Oh, bayağı dev gibi buldu vallahi. Oh, şu da 4. Ha? Oh, Gözümüz aydın. oh. Bunu ben de görürdüm. Allah. Dışarı fırlamış yani otların dikenlerin arasından. Allah. Bir sürü. Çıt çıt. Çıt çıt çıt, evet, uygulamalı. Orada yol üstünde küçük bir ağaç gibi. Bak böyle yani aslında minnacık bir bitki o. Çok tatlı. Almayacak mısın peki? Bu sefer Tadı mı güzel değildi? kuyruğu ejderhaya benziyor. Beğenmedim. Evet, şurasını söyleyeyim. Korktu. O beni Peki. yemesin. Ağzında otuyla. Bak kafayı sokar normalde. Kaçmıyor şu anda. Ne oldu, karnını doyurunca böyle mi oluyor? Ulan siz yine mi geldiniz diyor. Bir sürü insan görüyor hayvan. O bile Güzelim ya. artık Tamam, hadi gidiyorum ben. Sen, afiyet olsun sana. Bu kapak gibi diyorsun. Tabii. Benim için bayağı bir kaya o yani. Evet, senin için öyle. Onu kaldırmaya çalışıp onda da hazine arıyorlar yani. Vay arkadaş. Peki. El bombasıyla deneyelim istersen. Kendimizi patlatalım, sonra ben seni atayım şuradan. Düşerek Evet. öldü diyelim, değil mi? Aynı hikaye. Tabii ki de. Diyorum akşam yemeğim var, gideceğim falan, yok. Daha da toplayalım Bu peşinde. ondan daha lezzetli. Ve bitirdik. Bakalım ne kadar topladık. Evet, gelelim. Yine bir pişirimlik oldu. Dananın zırt dediği miydi? Evet, Evet. güzel. Bir pişirimlik mi bu? Yok. Bir sürü var bir orada. O kadar çok mu koyuyorsun? Yarısını atıyorsun. Yarısı da pişerken Kaç yumurtalık yani o? 3. 3. Gördün mü bak, bir daha toplayacağız başka zaman o zaman. Evet, o 3 yumurtalık. Tamam, bakalım. Çok teşekkür ederim ama Erçin. Valla Ben özlemişim, teşekkür ederim. doğanın içinde olmayı özlemişim ya. Buradan oralara kadar gezdin, karşılara kadar. Evet, ta Haberin şurada olsun. gördüğünüz şu domlar var ya, oralara kadar yürüdük. İçlerinde hep şu bölgeyi. Arılarla dost Şimdi olduk dönüş. galiba. Evet. Tilki şenimizi topladık. Ben şimdi karavana geldim. Nasıl yapıldığını, tilki şenin nasıl kullanıldığını Erçin anlatmıştı birkaç video öncesinde. Hemen onu buraya ekliyorum. Yapması çok basit bir yemek. Sadece içerisine soğan ve kendisini koyuyorsun. En son yumurtasını kırıp 5 dakikada sofraya koyuyorsun ama onun böyle çıt 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 elle koparırsın onu, taze fasulye gibi. Ha. Nerede katılaşmaya başladı orada bırakırsın, altına atarsın çöpe. Ha. Gerisini de kavurup
İşte 5 dakikada ağız tadıyla yersin yani. Tam şu an burada yapacak vaktimiz kalmadı çünkü benim akşam yemeğe sözüm var. O yüzden videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Unutmayın olur mu abone olmayı? Sevgiler, öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.